Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda çok güzel bir şehirde. Ya normalde biliyorsunuz biz şehir mehir sevmiyoruz ama Petersburg gerçekten beni yerleşik hayata geçirmek için, beni kandırmak için inşa etmişler. 200 yıl önceden, 100 yıl önceden bu projeyi hayata geçirmişler. Beni yerleşik hayata geçirecekler. Neyse bir önceki videoda biraz moralimiz bozuktu. Kameramı çaldırdım biliyorsunuz ya da kaybettim emin değilim. O yüzden tam giriş yapamamıştık. Şu an Rusya'nın en büyük ikinci şehri, Avrupa'nın da en büyük dördüncü şehri olan Petersburg'dayız. Ben buraya 3 aylık Rusya vizesi aldım. Bunun bir ayı Moğolistan'da geçecek. Ve 2 ay boyunca Rusya'yı geziyor olacağız. Köy köy, dağ dağ geziyor olacağız. Yakutistan'dan başlayıp Çin sınırına inen, Moğol sınırından geçen, oradan Kazakistan sınırına inip Gürcistan sınırına kadar giden, bu Dağistan, Başkurdistan, Çeçenistan, Tataristan, Tuva Türklerin bir sürü böyle aklınıza gelecek gelmeyecek bütün bu insanları gezip güzel ve büyük bir Rusya planı yaptım. Rusya rotası yaptım ve bunu geziyor olacağım. İlk durakta Petersburg, ikinci durakta Kaliningrad. Ben bu bölümde size şunu anlatmak istiyorum. Bir tane şu an arkadaşımız var burada. Amine, o da Dağıstanlı ve Türkçe biliyor. Aslında kökeni Albanmış. İlginç bir şey. Bu bölümde Sky Education'ın misafiri. Sky Education ne derseniz de Türkiye'den buraya yani Rusya'da herhangi bir üniversiteye öğrenci olarak gelmek isteyen öğrencilere aracılık eden resmi bir kurum. Bu videoya hem sizi çok sıkmadan burada üniversiteye nasıl gelinir, nasıl üniversite yaşamı yapılır ya da buradaki üniversitenin avantajları ya da üniversite öğrencisinin burada yaşayacağı sosyal hayat ya da masraflar nelerdir? Hem bunu anlatacağım hem de bir yandan Rusya ve Petersburg hakkında da bilgi hem de Petersburg gezisiyle ilgili bir video yapmış olacağız. Hadi şimdi gelin Petersburg videosu başlasın. Bakalım burada neler var neler yok. Petersburg tam 42 tane nehir kolunun üzerine kurulmuş bir şehir. Tüm Rus mimarisinden, Rus şehirlerinden daha farklı bir yer. Hepsini yine bu videoda anlatıyor olacağım. Ve bu 42 tane nehrin altına kurulduğu için burada metro ağları daha derinden kazılmış. Normalde zaten Rus yapımı şehirlerde metro ağları derindir. Neden? Çünkü zamanı geldiğinde oraları sığınak için kullanmak için, zamanı geldiğinde bir bomba oraya etkilemesin diye. Abi şu an yerin 7 kat altındayız desem yalan olmaz, cidden yerin 7 kat altındayız, belki daha fazla altındayız. Yani onlarca metre altındayız ve hem benim mobil verim çekiyor hem de istersen burada metronun kendi Wi-Fi'sine bağlanabiliyorsunuz. O yüzden herkesin telefonu çalışıyor değil mi burada? Evet, herkesin çalışıyor. İşte çıkacağız, bayağı yürüyeceğiz. Demir kapı. Demir kapı olmasının sebebi nehir altında olduğumuz, bakın şimdi kapanacak göreceksiniz. Demir böyle. 2 tane kapı varmış. Nehirin altındaysanız eğer korunmak amaçlı su geçirmez kapılar yapmışlar. Şimdi ben Amine ile buluştum. Bir tane metro hattı dedi ki Merhabalar. seni tanıştıracağım birazdan. Bir tane metro hattının yürüyen merdiveniyle inip çıkmak 7 dakika sürüyormuş. Şu an ben de kronometre açtım. Abi tamına sadece yürüyen merdivenin üzerindeki geçirdiğimiz vakit 3 dakika 15 saniye. Bu orta halli bir yerdi, yani şey değildi, çok uzun değildi. Şimdi Amine, seni artık tanıtmak istiyorum. Sen öncelikle Türkçeyi nereden öğrendin? Azerbaycan'da yaşadığım için Türkçeyi biliyorum. Ama sen Anadolu Türkçesi konuşuyorsun, yani Türkiye Türkçesi. Sonradan birazcık geliştirdim. Yani arkadaşlarım falan dedim mi bayağı bir geliştirdim Türkçeyi. Peki sen nerelisin? Doğdum Azerbaycan'da. Milliyetim yani aslında kökenim Dağıstanlı. Dağıstan'da çok millet var. Mesela Türk kökenli olan. Bizim milletimiz benim bilgime göre eski Alban milleti. Anladım. Yani Türklerin gelmeden önce bizim dağlarda bulunduğumuz söyleniyor.
Şimdi bu Rusya'nın içerisinde bir sürü millet var, bir sürü özerk cumhuriyetler, bir sürü lisan var. Evet. Bu insanlar yaşarken birbirleri arasında bir sorun yaşıyor mu? Ya bir sıkıntı var mı? Genel olarak yok. Irkçılık yok bu Rusya'da. Yani özgür bir ülke. Burada hiç kimse hiç kimseye dokunamaz. Burada hiç kimse hiç kimseye bakmaz. Ne giydin, nasıl hareket yaptın. Hiç kimse umursamaz seni. O kadar özgür bir yer. Ve bazı arkadaşlar abi Rusya'da işte Türkleri sevmiyorlar gibi bir şeyler söyleyenler vardı. Şimdi bu videoda 2 tane şey daha öğreneceksiniz. Birincisi bu malum uçak olayı vardı. Ondan sonra sanıyorlar ki Türklere karşı burada bir nefret var. Belki o dönem bir şeyler olmuş olabilir ama ondan sonra şu an son zamanda hiç bu durumlarla alakalı endişe edeceğiniz bir durum yok. Ayrıca Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan bir savaş var. Ama o da gündelik yaşamın içerisinde sizi etkileyecek hiçbir şey yok. En fazla ne var? Burada bazı şeylerde ambargo var. O da uygulamalarda ya da kart sistemleri çalışmıyor. Ama da onu da kendi çaplarında bir şekilde halletmişler. Bana bile halletti Amine sağ olsun. Şu an karşı taraf bizim geldiğimiz merkez denilen yer Nevski. Aslında bir İstanbul Boğazı'nı andırıyor. Muhteşem binalar var. Ve biz şu an aslında bir adaya gelmiş gibi olduk. Ve adanın hemen bu karşısında bu gördüğünüz noktalarda aslında üniversite. Bu binadan içeri girdiğinizde arka tarafa kadar sonuna kadar üniversite varmış. Şehrin arka sokaklarının nereye gitseniz çok güzel. Şimdi arka sokaklarda dolanmaya başladık. Şimdi Amine sana yani videomuzun konusundan birisi de hem tamam Petersburg'u gezeceğiz. Bize anlatıyorsun teşekkür ederim ama bir yandan da diyelim ki ben Türkiye'de şu an liseyi bitirdim. Liseden mezun oldum ve Rusya'da eğitim almayı düşünüyorum. Buraya nasıl gelirim? Şimdi şöyle anlatayım. Ben Sky Education temsilcisiyim burada. Gelen öğrencileri burada karşılıyorum ve yardımcı oluyorum onlara burada. İlk başta liseyi bitirdikten sonra tabii ki başvuru yapabilirsiniz. Liseden aldığınız işte notlarınızla başvuru yapıyorsunuz mesela Sky Education'a. O size hazırlık vize çıkartıyor. Bizim şirket sonra aynı anda da hazırlık kursuna gönderiyor Rusya'ya. Ve bir sene boyunca burada hazırlık kursuna gidiyorsunuz. Rusça öğreniyorsunuz. Sonra yılın sonunda bir sınav veriyorsunuz. Bu sınavda siz burs kazanabilirsiniz. Türkiye'nin bursunu kazanabilirsiniz. Rusya'nın bursunu kazanabilirsiniz. Böyle olarak gayet lüks bir üniversitede, bütçede yani eğitim alabilirsiniz. Şu an rastgele bir kiliseye girdik. Şu karşıda gördüğünüz şey okunmuş suymuş. İnsanlar ilk önce onu içiyor. Sonra gidiyor mum alıyor içeriden. Bağış yapıyor mumla yani. Sonra geliyor burada yıkıyor. Normalde başı açık girmek yasak. Erkeklerin de başı kapalı girmesi yasak. Vay be. Abi ve bu herhangi bir tane kilise ya. Bu şehirde böyle yüzlerce var. Hayal etsenize ne kadar büyük bir uğraş. Sizde de mi yaşlarda indirimsiz ya da ucuz kart var? Aynen. Bizde de var. Bizde 65 yaş üstüne bedava. Bedava değil yani ucuz böyle. Onların yolcu kartlarının parasını bile devlet veriyor bizde. Var. Şimdi biraz şehrin dışına çıkmaya karar verdik. Orada gezilecek bir yer varmış. Bu arada öğrenciye ulaşım ne kadar dedin? Kaç 650 ruble aylık. Bir ay sınırsız. Sınırsız evet. Bir basımlık. Bir basımlık neredeyse 11-12 ruble tutuyor. 4 ruble yaklaşık 4 ruble 1 TL yapıyorsa yani 3 TL'ye basabiliyorsunuz ama ben turistim şu an. Ben 70 ruble basıyorum. Siz buna ne diyorsunuz? Troleybus. Troleybus'a biniyoruz. Burada da istediğiniz kapıdan biniyorsunuz. Amine dün bana kart almıştı. Bu kart zaten otobüste de geçiyormuş. Şuraya basacaksın, sen şuraya basacaksın. Abi şu gördüğünüz bina var ya, mutlaka özellikle benim yaş grubum ve benden büyükler, özellikle annelerimiz, ablalarımızın evinde bir dönem oldu ya o Singer dikiş makinesi. Onun işte binası. Bu 100 yıllık falan mı bu bina? Evet 1902. 1904. yılları Singer Kompanyası için dikilmiş. Şu anda kitap evi adlanıyor. Ay, Rus bir kütüphaneye girdim. Şimdi buraya gelen bir öğrencinin
Rusça öğrenmesi ne kadar vakit alır? Ne kadar sonra Rusça öğrenir? Sokakta konuşabilir ya da ne kadar sonra okuduğu kitapları anlayabilir ya da hani derste hocasını anlayabilir? 2 ay sonra artık yani tabii ki insanın ne konuştuğunu az çok anlayabilir yani 2-3 ay sonra. Adı ne bunun? Получается печенье с предсказанием. Kançançes yiyeceğiz. Bu nasıl kurabiye gibi bir şey mi? Bunu üstüne yiyorsun ama içinde ne var? Kağıt var. Abi şimdi şöyle bir şey, içinden bir direk çıkacakmış. Aynen. Koyalım. Жизнь готовит для тебя что-то удивительное. Hayat senin için muazzam bir şey hazırlıyor. Eyvallah, bekliyoruz. Şu an burası bir fakülte mi? Evet, Şimdi gezerken konunun uzmanı. evet. Konunun uzmanı değil de aslında konunun yaşayana bir arkadaşla denk geldik. Onunla tanışmak istedim. Ben de tanıştırmak istedim. Emrecan. Emre Can bizzat kendisi merak etmiş. Bir gün demiş ki ben geleceğim abi Rusya'da okuyacağım demiş. Adam Adıyaman'dan, sen İstanbul'dan mı çıkıp geldin yoksa Adıyaman Adıyaman'ın Kahta'dan. Kahta ilçesinden geldim. Evet. Kahta'dan sen peki nereden eşliyle Rusya'ya geldin? Yani benim daha önce ailem burada yaşıyordu. Orenburg diye bir şehrinde. Ha, tamam. Oradan geldim. Ya oradan daha doğrusu onlardan bana Rusya aşkı aşılanmıştı. Ben Rusya'yı çok seviyordum. Ama öncesinde hiç Rusça falan bilmiyorsun. Hiç bilmiyordum. Bir gün babam dedik Rusya'da okumak ister misin dedi. Ben de araştırdım o gün. Sky Education'ı buldum. Onlara yazdım. Sonra geldim. Sen bir de ilginç yanı şu. Hemen kusura bakma. Araya gireceğim. Merak ettiğim şeyleri sonra giderim. Sen şu an bizim ülkemizdeki üniversite giriş sınavına girmedin. Hiç girmedim. 18 girmedin. oldum geldim. Sen Lise direkt bitti, lise gel. diplomasını aldın. Kalktın buraya geldin. Aslında bizdeki hazırlık fakültesi gibi ben hazırlık fakültesine başvurdum. Daha doğrusu benim için başvurdular. Hazırlık fakültesine kaydettiler. Ondan sonra geldim buraya. Hemen Rusça derslerimiz başladı. Daha sonra matematik ve fizik eklendi bunların yanına. Ondan sonra Haziran'ın sonunda da bir sınava giriyoruz. Rusça seviye sınavı, matematik ya da fizik ikisinden birisini geçmemiz lazım. Onlara girdikten sonra bölüme başlayabiliyoruz. Senin şu an bu sınava girdikten sonra aracı firmayla işin bitti. Aslında işim tam bitmiyor. Beni 1. sınıfa da kaydediyorlar. 1. sınıftaki bütün evrak işlerimi, bütün sorunlarımı çözüyorlar. Ya sorundan kastım şu. Direkt 1. sınıfa gidene kadar firmayla beraberiz. 1. sınıftan sonra teorik olarak yani sözleşmede yazdığına göre başka hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Ama onun dışında sorunlarımız oluştuğu zaman yazabiliyoruz, arayabiliyoruz. Telefonları hep açık bize. Sen ilk Rusya'ya geldin, sen üniversiteye hazırlığa kaydettirdin, paranı aldı bitti yok. Yani bitti gitti. Hakları var ama yok. Yani Anladım. kendileri öyle davranmıyorlar. Sözleşmede bize yardımcı olmak zorunda değiller ama biz aradığımızda yine ulaşabiliyoruz. Ben de 3-4 gündür geziyordum ama denk gelememiştim buraya. Emre dedi ki abi çok yakın hadi gidelim. Biz de geldik. Kartpostallar şunlar. Teşekkür ederiz. Bizi ilk fötürü karşıladı. Sonra aynası. Aile üyeleri burası. Последние 2 года жизни он читал 22 раза за год. То есть его, вот когда он здесь жил, Kitaplarını belki de burada yazıyordu. Notlarını burada tutuyordu. Kitaplarını burada yazmış. Çok zor onu kopmak. Bunlar da ilk basım kitapları herhalde. Evet, 1816'da Moskova'da basılmış. O dönem sayfa başı ücret aldıkları için sayfa ne kadar çoksa daha çok para alacaklarından dolayı uzun uzun yazıyorlar. Bundan dolayı daha fazla betimliyor. Binanın altından, renginden girerek anlatıyor uzun uzun. Aslında temel nedeni
Daha fazla para kazanabilmek. Öğrenciler gelip buralarda ya da bu tarz yerlerden mi yemek yiyor? Yani genel olarak gelip yiyorlar bu tarz yerlerden. Salatayı da çok seviyorlar. Şimdi mesela şu salata, bu da salata ve 50 rupi mi? Yani 50 ruble mi? 50 ruble abi. Şu 50 ruble, şu 90 ruble. Evet. Yani 50 ruble ne yapıyor? 12-13 TL mi yapıyor? Öyle bir şey değil mi? Ve şimdi Özbek pilavı. Burada salata var ama şeyli salata. Yengeçli salata. Sen de aynısını söyledin. Ben bir de bu kurutulmuş meyvelerden, bak özellikle kurutulmuş meyvelerden yapılmış kompostu söyledim. Bu kadarın hepsi işte 120 TL, 125 TL falan tuttu. Tabii bedava değil, ucuz değil ama görseline göre ucuz bir şehir. Petersburg. Evet, Petersburg ucuz. Ama genel olarak liraya vurmadığımız zaman Rusya'nın en pahalı şehri diye geçiyor. Demek- Moskova'dan da daha pahalı. O zaman ben başka yerlere gittiğimde daha mı da ucuza yemek için? Evet abi. Genel olarak Kazan'a gidersen eğer Tataristan bölgesel yönetimine Gideceğim. orada çok daha ucuz. Burada bir öğrenci 20 bin rubleye yaşıyorsa orada 10 bin rubleye yaşıyor. Yarı yarıya fark edebiliyormuş. Sen burada şu an günlük, yani aylık maliyetin ne? Değişiyor. Daha önce en düşük yediğim 20 bin ruble, 40 bin rubleye geçindiğim ay da oluyor, 30 bin rubleye geçindiğim ay da oluyor. Daha az da geçinen arkadaşlarım var. O kişiye göre değişiyor. Yemek yediğin yere göre değişiyor. Peki bir adam bu yemek ve ulaşım kısmını diyelim ki ben fakirim ama Rusya'da okumak istiyorum. Kafayı tırlattım. Hani ama olabildiğince de ucuza harcamak istiyorum. Minimum ne harcar? Abi minimum yaşayan bir arkadaşım vardı. 15 bin ruble bir ay. Böyle ama kısarak gerçekten. Çok ucuza yaşamak istemişti. O sadece para biriktirip telefon almak istemişti. 15 bin ruble, 17 bin ruble yaşamıştı. Ya onun püf noktaları var abi. Haftalık alışverişini ucuz marketler var burada. Yani fiyatlar her markette aynı değil. Ucuz marketlerde alıyorsun, haftalık alışverişini yapıyorsun. Bunlara örnek Simşagov diyebiliriz. Ya da zincirler var burada abi. Zincirde alışveriş yapıyorsun, bonus. Rusya'nın en popüler yanı bütün mağazalar sana bonus veriyor. Aylık olarak seçiyorsun. Ben bu ay müzeye yaptığım paraların %5'i cashback dönüyor. Kendin seçiyorsun. Genel alışverişlerin %1'i. Mesela eczane alışverişine %5 veriyor benim kullandığım banka. O ay eczaneye çok giderim olacaksa eczaneyi seçiyorum. Onun %5'ini bana cashback veriyor. Her ay onu değiştirebiliyorsun. Evet, istediğin zaman her ay seçebiliyorsun. Tamam. Bir şey daha soracağım yine maddiyatla ilgili. Yine yurtta kaldığını varsaydığımızda, yani peşin para öderek geldiğimizi varsaydığımızda çok sıkmadan, hani böyle her akşam eğlenmeye ya da kafeye değil de haftada bir iki arkadaşlarımla görüşüyorum. Canım çektiğinde bir gün, 2 günde bir güzel de yemek yiyorum. De müzeye gidersen. Bir iki müzeye gidiyorum. Ayda 2-3 kitap okuyorum falan desen. Abi 25 bin, 30 bin ruble civarı Yani kafi olur. 25-30 yani şey lafı vardır ya. Hayatta mı kalıyorsun, yaşıyor musun? Bu 25-30 bin yaşamaya yakın yani. 25-30 bin yaşarsın, 35 üstü yok. 25-30 yersin, gezersin, okuluna gidersin. 30 üstü de artık şey diyebiliriz, Keyfi relax, relax. keyfi, istediğin. Bence Ya öyle. benim 100 bin rubleye yiyen arkadaşım da var. 20 bin yiyen arkadaşım var. Hatta 6 bin lira alıp 6 bin lirayla sadece geçinenler var. 6000 TL. Evet, Hala bu devirde. evet. Ya kendisi yaşıyor burada çünkü memur çocuğu. Öğrenci vizesiyle gelip burada çalışılabilir mi? Resmi olarak hazırlık fakültesinde çalışamıyoruz. Birinci sınıfa geçtiğimiz zaman okul ders saatlerimiz dışında kalan saatlerde çalışabiliyoruz. Burada bir tıp fakültesi okumaya kalksam, ortalama iyi bir üniversitede kaç bin dolar yıllık? Moskova'da okuyan bir arkadaşım vardı sanırım. 6.000 ya da 4.000 dolar olması lazım, tam net bilmiyorum. 4.100 dolar olabilir. Anladım. Ama sadece okul parası ama. Tabii. Ben Birinci sınıftan sonra hazırlık fakültesi çok değişiyor. Hazırlık fakülteleri genelde ucuz oluyor. sorması ayıp değilse eğer, bu şu anki gittiğin üniversite yıllık ne kadar ve ne kadarı burslu? İTMO birinci sınıfta birazcık fiyatı tuzlu diğer okullara göre. 400 bin ruble ile 350 bin ruble arasında bir fiyatı var. Bu da şu an 4.000 dolar yapıyor sanırım. 4.000 ya da 4.100 dolar. 4000 dolar yıllık mı? Evet. 4000 dolara mı tuzlu diyorsun? Türkiye'de okumaktan daha ucuz. Burada 3.000 dolarlık, 2.000 dolarlık okullar var. Türkiye'de şu an en son duyduğuma göre 500 bin lira falan olmuş. Abi şaka gibi. O zaman sana bir şey söyleyeyim mi dostum? Türkiye'de yıllık vereceğim parayla sen 500 bin TL burada 2-3 sene okursun. Yani ya burada şöyle 10 bin, 15 bin dolara bütün yılı götürebiliyorsun.
rahat olur. sizin Şimdi için. biz hangi okula geldik şimdi? St. Petersburg Politeknik Üniversitesi. Tamam, şimdi güzel yine bir arkadaşımla tanıştım. O bize, ben buradaki en büyük, en geniş kampüsü görmek istedim. Beni buraya getirdiler. Şimdi kampüs bu kadar büyük. Biz sadece şu kısımdayız bakın. Bu kadar büyük bir üniversitenin içine geldik. Benim merak ettiklerim var. Sana da sorabilir miyim? Tabii buyurun. Hadi gidelim. Şimdi Oğulcan'la tanıştık. Oğulcan, ben otursam ayıp olur mu sana? Yok yok buyurun estağfurullah. İstiyorsan gel sen de otur. Olur ben de oturayım. Şimdi ben şu an dünyayı geziyorum. Bugün beni nereye atırsanız gözüm kapalı gezerim. Ama 19 yaşındayken ben mahalleyi bile zor değiştirdim. Hani endişe ederdim yani. Çok cesaretliydim. Bırakın İstanbul şehri dışına çıkmaya. 19 yaşındayken geleceğim tek başıma başka bir ülkede okuyacağım. O yüzden Oğulcan, senin de, Emre, senin de yaptığınız iş gerçekten bir kere önce kendine güven ve kişisel tecrübe isteyen bir şey, anladın mı? Herkesin yapabileceği bir şey değil. Evet. Yani burada ne şartlarda, kim neye getirdi falan, hani işin reklam boyutunu ya da yurt dışında okumak boyutuna geçelim. Senin gerçekten yaptığın iş özgüven isteyen bir şey. Seni Estağfurullah. tebrik ederim. Çok teşekkür Ya da ederim. burada okuyan tüm Türkleri. Şimdi bulunduğumuz üniversitenin ismi neydi? St. Petersburg Politeknik Üniversitesi Petrovelikova diye geçiyor. Bu şey diyorlar hani ilk 400'de, bu Evet. onlardan bir tanesi. Evet. Bir şey soracağım sana. Buyurun. Buraya geldiğinde kimse İngilizce bilmiyordu ya. Evet. Türkçe de bilen yok. Yani Türklere de rast gelmezsen işlerini halletmen için Rusça mecbur öğrenmen gerekti ya. Bu İngilizce bilmiyor olmaları senin için bir avantajı oldu mu sence? Çünkü bu sefer Rusya'ya maruz kaldın ve Çok daha büyük hızlı avantaj oldu. Bunu ben size şu şekilde anlatayım. Ben hazırlık eğitimimi Kazan'da aldım. Benim hazırlık eğitimi aldığım yerde benim bir tane arkadaşım vardı, Valeria diye. Kendisi İngilizce de biliyor, Rusça da biliyor. Zaten normalde Rus vatandaşı. Ben onun sayesinde, onun yardımlarıyla bir şekilde kendi işlerimi halledebildim. O olmasaydı nasıl hallederdim? Zor hallederdim. Gerçi ben Sky'le geldiğim için Sky Education da bana çok fazla yardımcı oldu. Onun dışında ben ilk başlarda onlarla arkadaşlık yaptığım için sürekli İngilizce konuşuyoruz. Ben okulda Rusça görüyorum ama Rusçayı sadece görüyorum. Konuştuğum birisi yok, ettiğim birisi yok. O yüzden benim ilk 3 aya yakın Rusçam hiç gelişmemişti. Yani sadece İngilizce konuşuyorum çünkü Rusça benim bir işime yaramıyordu. Daha sonrasında kendimi bir tık daha dışarıya verdiğim zaman işte arkadaşlar edindim, işte ben normalde voleybolcuyum, voleybol oynamaya başladım vesaire derken benim bir anda etrafım tamamen Ruslarla dolmaya başladı. İlk başta tabii böyle merhaba işte ne haber, nasılsın, günün nasıl geçti vesaire, bu kadar, hani her gün aynı cümleler vesaireler. Ondan sonra duya bir şeyler öğreniyorsun. Ha bak bu demekmiş, bu demekmiş, bunu burada kullanmam gerekiyor, bunu bu şekilde kullanmam gerekiyor şeklinde. Ya o şekilde bir başladık işte. Şu an benim en yakın arkadaşlarım Ruslar. Kaldığım insanlar Ruslar. Güzel. Eğitim Rus. zaten. Eğitimim zaten Rusça. Yani şu an o yüzden Rusça konusunda hiçbir sıkıntım yok. Bir insan yurt dışında okumalı mı? Okumalı bence. Onlardan birisi Rusya olmalı mı? Onu anlamaya çalışıyorum. Yani ben hani reklamını yapıyor olduğumdan değil, gerçekten bunu ben de şu an öğrenmeye ve anlamaya çalışıyorum. Çünkü Yani- burada da 18-19 bin rubleye yaşanıyor. Benim arkadaşım var, 13-14 bin rubleye geçinen arkadaşlarım oluyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Emre'yle de öyle konuştuk. 23-25 bine Kesinlikle. sürünmenin üstünde, yani Yani kafene normal de bir hayat, gidersin, aynen, normal bir hayat sosyalleşirsin de yaşarsın. 23-25 bin rubleye burada Evet, yaşarsın. ya bunun içinde ama şey dahil değil, yurt masrafı Tabii, yok, dahil değil. onlar Onun değil. sadece kişisel giderler için bakıldığı zaman 20-25 bin ruble Ama arası. zaten yanlış anlamadıysam burada 3-5 bin rubleye yurt bulabiliyorsun. Ya aslında daha ucuz da var. Mesela benim şu an kaldığım yurt 1400 ruble olması lazım aylık. 1400 ruble mi? Evet, ama bu da mesela bana şöyle pahalı geliyor. Ben mesela Kazan'dayken 3000 ruble ödedim bir senelik yurt masrafıma. Bir senede 3000 mi ödedin? Yani 1000 TL bile değil. Aynen öyle. Yani Şu an Petersburg'da 1400, yani 350 TL yıllık, Gibi. aylık. gibi. Günlük 1 TL'ye kalıyor neredeyse. Nerede? 10 lira. Abi o zaman ben şimdi sizin kuşakta değilim. Hı hı. Geçti benden. Çünkü 35 Estağfurullah. yaşındayım. Yani öyle artık 35 Genç 30'lar. gösteriyorsun. Şu an teşekkür ederim. Şu an Türkiye'de okumanın maliyetiyle, yani burada okumanın maliyeti bana aynı gibi, hatta burası bir tık ucuz gibi geldi. Ya bunu şöyle söyleyeyim. Eğer okul ücreti de içine alırsak burası çok daha ucuza geliyor. Anladım. Burası gerçekten sizce hem okuduğunuz olduğunuz zaman dilimi içerisinde hem aldığınız eğitimin kalitesiyle hem de diplomanın dünya çapında ya da Türkiye'deki değerini göz önüne aldığınız zaman buraya gelmeye değer mi değmez mi? Önce sen cevapla istersen. Yani benim için değmeseydi şu an çoktan dönmüş olurdum. Fazlasıyla değiyor benim için. Bence gelen öğrenciye bağlı bu durum. Çünkü eğer buraya bir öğrenci okumaya gelmiyorsa o diplomayı da alamaz, eğitimini de alamaz. Çünkü burada gerçekten işler çok farklı ilerliyor. O Ya kız- Türkiye'deki gibi işte yaz okulu muhabbeti vesairesi olmadığı için gerçekten okumaya gelen birisi zaten dönmek istemez bir daha Aynen. buradan. Zaten gerçekten okumaya gelmeyecek bir insana ben bir şey satmıyorum, vaat etmiyorum zaten. Hani ben hakikaten okumaya gelecek insan adına sonuçta
yani bir reklam ve işbirliğinin içerisindeyim ama yani boş hayal satıp da insanlar sonuçta hayatlarını buraya verecek. Yani 1 yılı, 2 yılı, 3 yılı ve binlerce dolara gidecek. Yani Türkiye'de para kazanmak kolay değil. Asgari ücretin geldiği durumu biliyoruz. O yüzden hani gerçekten ikna olduğum için böyle bir işbirliğini yapıyorum. Ya Rusya'da şöyle bir olay var. Her halükarda bir sıkıntı çıkabilir. Bu şey değil, hani geldiğiniz zaman her şey dört dörtlük olacak diyemeyiz. Küçük sorunlar yaşayacaksınız elbette. Sonuçta ilk defa yurt dışına çıkıyorsunuz, bilmediğiniz bir ülkedesiniz, tanımadığınız insanlarlasınız. Yani illaki küçük sorunlarınız oluşacak. Ama bunun çözümleri var. Her sorunun çözümü var. O yüzden yani çok korkulacak bir şey değil. Aldığınız diploma ikinizinki de tüm dünyada geçerli olacak mı? Evet, sen zaten İTMO'dasın değil mi? Evet. İTMO da aynı şekilde, Petersburg da aynı şey. İkisi de dünyanın ilk İkinizin 400'ü de olduğu için. üniversitede ilk 400'de yani. Evet. Benimki hatta yazılım alanında, sadece yazılım alanında dünyada 76. sırada QS'te. Sen ikiniz de Yazılım yazılım alanı. mühendisliği Yani okuyorsunuz. bizimki de ilk yüzde ama tam sıralamasını inanın bilmiyorum. Yazılım kısmında. Aynen. Süper ya. Keşke 18 yaşında ben de akıl etseydim de. Keşke 18 yaşında birisi şöyle video çekseydi de. Ama sizin o zamanki şartlarla bizim bu zamanki şartlar çok Ben farklıydı dostum, yani. ben hem anlatayım, hem siz dinleyin hem ben anlatayım. Ben üniversiteye gittiğimde ailemin durumu çok iyi değildi. Biraz da işte farklı durumlar da vardı. Ben gidiyordum İstanbul'da bir ay, plaka var ya, araba plakası. Evet. Bir ay araba basım plakasında çalışıyordum. Atölyede böyle plaka basıyordum. Ondan sonra gidiyordum bir ay Dumlupınar Üniversitesi'nde okuyordum. Sonra tekrardan param bitiyordu. İstanbul'a geliyordum, tekrardan plaka basıyordum bir ay boyunca. Sonra tekrardan dönüp Dumlupınar Üniversitesi'nde okumaya çalışıyordum. Bunu bir yıl sürdürebildim. Ondan sonra bunun bu şekilde yürümeyeceğini ya da yürütemedim, her ne derseniz. Bazen yeri geldi üniversitenin bahçelerine yattım. Bazen üniversitenin güvenlik kulübesinde yattım. Gerçekten maddi olarak sıkıntılı süreçler yaşadım. O yüzden hep böyle burada minimalist sorulmamın sebebi, bu ülkede herkesin durumu iyi değil. Ama bir şekilde belki birilerinin düşük maliyetle de yurt dışında okuma hayali ve hevesi vardır. Ben şu an burada bunun olabilitesine ikna oldum. Bu Zenitspor'un bayrağı ve karşımızda Zenitspor'un stadyumu. Ne biliyorum ben başka? Lokomotiv Moskova biliyoruz. Aa bakın orada şey, Avrupa'nın en yüksek binası. Her yeri lastik kokuttular. Aa çok güzel de manzara var. Hadi. Bu karşıdaki binanın adı neydi şimdi? Lahta. Lahta. Evet. Doğru söyledin mi? Avrupa'nın en yüksek binası. Avrupa'nın en yüksek binası. Wikipedia'da öyle yazıyor en azından. Tamam. Şimdi videoyu kapatacağım ama videoyu kapatmadan önce de son merak edilen bir konu vardır. Ben de ediyordum merak. Ya da ben buraya geleceğim zaman sizlerin içerisinden, daha doğrusu Instagram'dan takip edenler içinden, ya orada savaş var, oraya sakın gitme, delirdin mi, manyak mısın filan diyenler vardı. Savaşın hissedilen hiçbir yönü yok diye size de sorayım. Bu arada Kerim, o da burada öğrenci. Sen hangi bölüm okuyordun demin söyledin? Ben İTMO Üniversitesi'nde nöroteknoloji okuyorum. Bu sene birinci Nöroteknoloji. sınıfım. Evet. Abi ne olacaksın sen? Şimdi cahil kaldık, kusura bakma. Bilim adamı diyelim kısacası. Oo. Bilim Peki adamı. eğitim hayatını burada mı sürdüreceksin? Eğitimden sonraki hayatını, daha doğrusu akademik hayatını burada mı sürdüreceksin? Başka bir ülkede mi? Türkiye'de mi? Ya illaki ülkeme dönmek istiyorum ama burada da bir yüksek lisans yapmak istiyorum üniversiteden sonra. Sen kaç sene daha Kendi buradasın? alanımda. Ben en az 4 sene daha buradayım. Peki burada şöyle bir şey sorayım sana. Sana da farklı bir soru soracağım. Bir kere bulaştın, geldin diye mi devam ediyorsun, yoksa gerçekten eğitim kalitesi iyi ve buradaki hayat şartları da iyi, memnun musun? Hayat şartları iyi. Türkiye'den bana göre daha avantajlı geliyor burada eğitim öğretim almak. Çünkü hem dil öğreniyoruz hem eğitim daha iyi kesinlikle. Ayrıca şehri çok sevdim. Yani bir nedeni de Evet, burada ben de kalmak. çok sevdim. Teşekkür ederim videoya katkılarınızdan dolayı. Benim yani video sponsorlu gibi bir videoydu aslında ama merak ettiğim birçok şey vardı. Sen sonradan katıldın ama arkadaşlar sağ olsun beni bayağı bilgilendirdi. Teşekkür ediyorum. Size de buradaki eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. Videoda öğrenci olmak, Rusya'da öğrenci olmak nasıl bir şey? Onunla ilgili bir içerik ürettim. Eğer ki aranızda bir gün düşünen olursa aşağıya Sky Education'ın
bilgilerini iletiyorum. Merak edenler varsa ben bu işin profesyoneli değilim. Bu iş, yani ben gezginim ama bu işin profesyonelleri var sonuçta. Buraya gelmek istiyorsanız onlara danışarak, onlara sorarak fikir edinebilirsiniz. Benim anlattığımın haricinde de bir sürü mutlaka kaynak vardır, içerik vardır. Onlara da bir bakın. Eğer ki böyle bir düşünceniz varsa aşağıya link bırakıyorum. Oradan da o insanlarla iletişim kurabilirsiniz. Bu videoda buraya kadar da izlediyseniz teşekkür ederim. Hoşçakalın.